Shadows stretch across the floor like they've been here all day. Banyo dolabında biraz daha yer açmaya karar verdim. Çünkü şu yeni eklendi mesela. Bu yeni. Hani birçok şeye yer yok. O yüzden bu yukarıyı böyle boşalttım. Şimdi temizleyip oraya birkaç ürün yerleştireceğim. Daha açmadığım ürünler de var. Bu da yeni aldığım bir kil maskesi, salisilik asitli. Aslında bunların üçü böyle setti. Bir kere kullandım. Bakalım göreceğiz etkisini nasıl olacak. Haftada bir kere kullanmaya karar verdim. Açtığım, kullandığım ürünler var ama bunu da birlikte açalım istedim. Luvit bir Türk markası. Benim de ilk defa kullanacağım bir marka. Şöyle kutusunu açayım. Nemlendiricisini ve göz kremini söyledim. Aşağıda da testerler var bu arada. Şöyle bir göz kremi. Bu göz kremi anti-aging krem, göz çevresi için peptit falan var içerisinde. İçeriğini biraz araştırdığımda beğendiğim için sipariş etmiştim. Henüz kullanmadım. Gördüğünüz gibi kapalı. Kullanmaya da şu an başlamayacağım. Çünkü elimde başka yeni aldığım bir krem var. O yüzden önce onu kullanacağım. Sonra bir de böyle bir nemlendiricisini aldım Luvit'in. Böyle göstereyim. Bu nemlendirici de yine hyaluronik asit, peptit, seramit içerenlerini içeriyor. Ve bence bununla çok iyi anlaşacağım. İçerik listesini çok araştırarak aldım çünkü. Şimdilik bu ikisini Luvit'te deneyeceğim diye düşündüm. Bir de böyle bana çok güzel testerler göndermişler. Retinol serumu var. Sonra bu leke kremi. Böyle arbutin kompleks serum ve peptit serumu gelmiş. Bunlar güzel çünkü eğer beğenirsem bunlardan da sipariş ederim. Yani markayı beğenirsem, testerları beğenirsem, içerik listeleri çünkü gerçekten hoşuma gitti. Çok fazla skincare alışverişi yapmışım galiba. Yani normalde yapıyorum evet ama bu kadar bir anda yapmıyordum. Güzel oldu. Bayağı bir ihtiyacımı almış oldum Türkiye'deyken. Come inside and close the door. Leave the daylight on the floor. There's no need to hurry now. Someone just if you're worried in yourself, you can simply be yourself. Let the silence find a name. Nothing here is hard to claim. Take a breath and let it go. Feel the room begin to slow, like a coat slip from your hand, like your feet on steady land. Make yourself at home tonight. In this hush, in this gentle light. Stay a while, the world can wait. There is no need. Bu sefer birçok kitap getirdim şöyle ve valizde oraya buraya dağılmasınlar diye strece serdim üçlü dörtlü. Aslında geleli 2 hafta olacak. Yani tam 2 hafta değil, 10 gün olacak galiba. Evdeyim, döndüm ama işleri yavaş yavaş yapıyorum. Kıyafetleri falan yerleştirdim, yıkanacak şeyleri yıkadım. Ama böyle işte ufak tefek şeyler kaldı. Yavaş yapmayı da seviyorum çünkü sanki daha oradan yeni dönmüşüm hissi de veriyor. O yüzden de galiba daha birçok şeyi böyle bir ay falan geçtikten sonra bile yapacak işim olacak diye düşünüyorum. Ufak tefek şeyleri bırakıyorum açıkçası. Bilinçli bir düzenlememe hali bu aslında. Neden diyeceksiniz? Çünkü psikolojik olarak hazır değilim kendimi kabul etmeye. Bunları tek tek annemle streçlemiştik bu arada. Tek başıma açıyor olmam şu an bir canımı sıkmadı diyemem. Bayağı meşhur bir kitapmış arkadaşlar ama
böyle daralabilirim, emin değilim. Herkesin kör olduğu bir dünya. Saç örgüsünü ablam çok övdü. Bu arada bütün bu kitaplar ablamın kitapları. Ben böyle bayağı bildiğiniz onun kitaplığının içerisine girdim. Tek tek seçtik ve çok güzel şeyler, gerçekten çok güzel kitaplar getirdim. Şurada Yaşamak var. En çok merak ettiğim kitaplardan bir tanesi. Şey demiştim size, hatırlar mısınız bilmiyorum. Burayı böyle kitap doldurmak istiyorum. Ve gerçekten de gelirken getirebileceğim kadarını getirdim. Daha fazlasını getiremezdim ama umarım bu kitaplar bittiğinde zaten tekrar Türkiye'ye giderim diye düşünüyorum. Şu da Şeyma Annem'in kitabı, okuyan var mı aranızda bilmiyorum. İşte sosyal medya falan yapan birisiydi. Merak ettim gerçekten. 4. baskı. Çok şaşırdım. Yani çünkü o kadar iyi bir yazar mı diye merak ediyorum. 115 sayfaymış. Hemen bitecek çıtır bir şeye benziyor. Bunu da bir okuruz. Bu arada eğer henüz benim kitabımı okumadıysanız onu da bütün online sitelerden alabilirsiniz. Ben gelirken kendi kitabımı da getirdim bu arada. Çok şükür kitabımla kavuştuk yani. Yanlışlıkla aşık oldum da. Bütün online satışlarda var. Alır okursanız da yorumlarınızı mutlaka bana bildirin arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Şöyle bir tane Türk klasiklerinden de getirdim. İşte Yaşamak dediğim kitap. Bunu uçakta gelirken önümdeki yolcu okuyordu. Acaba dedim çok mu akıcı, çünkü hiç elinden bırakmadı. O yüzden merak ediyorum. Sabahattin Ali var, içimizdeki şeytan. Şermin Yaşar. Ya çok fazla kendi şeyimin içerisine çıktım aslında. Çünkü benim normalde okuduğum yazarlardan da getirdim. Şurada var, şimdi onu da açarız. Ama mesela Şermin Yaşar hiç okumamıştım. Türk klasiklerini eskiden çok sıkıcı bulurdum. Bakacağız nasıl olacak. Dediğim gibi çok meşhur kitaplardan da getirdim. Bayağı bir şeyler var. Lost its speed, only leaving what you need. From the window to the wall, pieces resting overall, like a smile that asks for none, like a day that's nearly done. Make yourself at home tonight. In this hush, in this gentle light, stay a while, the world can wait. There is no need to hesitate. Lay your restless 2026'nın ilk vlogu sizinle paylaştığım ilk şey olduğu için galiba bir tık bir böyle stresliyim. Çünkü galiba bir şeyler demem gerekiyor hani. Benim son zamanlardaki hayatım biraz böyle çalkantılı geçiyor. Yani aslında gerçekten yorgunum insanlardan falan. Hem hayatımda insanlar olsun, sevdiklerimle çerçeveleneyim istiyorum. Hem de bir yandan olan ama bana zarar veren insanlardan artık gitmelerini rica ediyorum gibi bir şey oluyor. Çok açık sözlü konuştum. Bunu galiba yayınlamayacağım. Türkiye'ye gitmişken tahlillerimi yaptırdım arkadaşlar ve bilin bakalım ne eksik çıktı. Demir ve D vitamini. Şunun içerisinde 8 tane vardı. Her hafta bir tane içiliyor. Bu haftaki de bugüne denk geldi. Bu vitamin D bu şekilde. Bu arada vitamin D'nin emilmesi için güneşte gezmenize gerek yok. Yani bazen insanlar işte onu yanlış anlıyor. Yok işte güneş enerjisi, güneş ışığı hiç bana değmemiş vesaire falan gibi ama ya bunu her seferinde açarken bir kriz yaşıyorum ya gerçekten. Ama hani onunla alakası yok arkadaşlar. Tamamen emilimle alakalı bir şey. O yüzden kendinizi güneş altında harap etmeyin. Bu doktorun yazdığı normal tavsiyelere göre daha etkiliymiş. Bana şey dedi, benim bir tane bu sana yazdığım o takviyelerin bir kutusuna eşit dedi. O yüzden eğer D vitamini sorununuz varsa kan değerlerinize bir baktırın. Doktorunuza eğer yazmıyorsa ısrar edin. Çünkü bazen limitin hani eğer altında değilseniz ama düşükse de hani yazmayabiliyorlar.
eve dönüyoruz. PlayStation'ımızı aldık. Bu arada ben şu kitaba başladım. Saracchi'nin Londra'dan sevgilerle. Bir böyle yeni boşanma sürecinde Avvicinare la carta al lettore o introdurre una carta, una tessera o il denaro. boşanma sürecinde olan bir kadını anlatıyor. Güzel başladı arkadaşlar. Yani hüzünlü başladı. Tam böyle işte yağmurlu falan havalarda okunacak bir şeye benziyor. Ya ben bu ay bunu okurum gibi duruyor. Eve gidip bir an önce PlayStation'ı kurmak istiyoruz. O yüzden hiçbir yerde durmamaya karar verdik. Yani tam gaza eve gidiyoruz. Yaklaşık bir 2 saatimiz falan var herhalde. Yemek bile yapasım yok. Dışarıdan böyle bir şeyler alıp eve gitsek iyi olur. Italiano. Vuoi continuare con il lettore schermo attivato? Pressiona il tasto avanti per saltare la regolazione. Şimdi ilk olarak bu oyunu deneyeceğiz. Spider-Man. Ben bunu çok merak ediyordum. Tieni amore. Capirai. Bravo. It's gotta be. Hundreds of felons escaped from the raft last year. Bugün 2 tane oyun denedik. Biri Spider-Man, ikincisi The Last of Us. Böyle film gibi başladı, çok güzeldi. Ve saat 11.30. Yarın iş var. Fabio erken uyanacak. Ve hala aşağıda oyun oynuyor. Neyse artık. Yani bugün ilk gün diye böyle olmuştur diye düşünüyorum. Ben dedim ki bir makyajımı çıkartayım. Çünkü yani sabah çıkarken yapmıştım ve hala makyajlıyım. Bir türlü yukarı çıkıp da makyajımı silme fırsatım olmadı. Galiba neden daha önce almamışız dedirtecek diye düşünüyorum. Bunu kullanıyorum bu arada. Çünkü gerçekten güzel başladı. Heyecanlı geçiyor. Ben böyle Fabio oynarken sanki bir film izlermiş gibi izliyorum. Çünkü gerçekten The Last of Us biraz hani o vibe'da. Bayağı film izler gibi izleyebiliyorsunuz. Biraz Spider-Man oynadım işte. Biraz ikinci oyunu oynadım. Sonra onu bıraktım çünkü yoruldum. Stres oldum. Yani şöyle bir şey var. Sürekli birilerini öldürmeniz gerekiyor. İşte stres dediğim şey o. Sürekli böyle birileri üstünüze bir yerden atlıyor falan. Koltukta böyle bildiğiniz yerimden zıplaya zıplaya oyun oynuyorum. Yani bir adam akıllı oturup oynayamadım daha. Şimdi de kendime bir çay yaptım çünkü biraz gerildim. Şurada bir şey oluştu. Böyle oynuyorum oyunu. Böyle. O yüzden galiba PlayStation beni botoksluk falan edecek diye düşünüyorum. Hatta dalga geçtim bayağı bir. Yüzümü normalde ben havluyla çok kurulamayı sevmiyorum ama bugün bekleyemeyecek kadar yorgunum. Ve çayım aşağıda hazır olmuştur. Gidip hemen içmek istiyorum. Burnum dondu. Size bununla ilgili bir şey söyleyecektim. Bu her gün kullanılabilecek bir tonik değil. Benim burnumun üzerinde soyulmalar yaptı. O yüzden haftada 3 gün falan kullanıyorum. Biri zaten maskesini kullandığım güne denk geliyor. Şu da benim geçen sene işbirliğiyle gelmişti. Ara ara kullandığım bir tonikti. Buna geri dönüş yaptım. O öyle şey olunca şu an hali hazırda stokları bitireyim diye düşündüm. Nobiz'in No3'ün toniğini kullanacağız. Şöyle tonik pamuklarımdan alayım. Bir güzel şöyle. Bu biraz böyle sıvı gibi değil de jel gibi bir tonik. Bu toniğin kokusunu çok seviyorum. Şurada böyle ufak bir sivilce çıkma eğilimi var yüzümde. Şöyle toniği maske olarak kapatayım. Çayımı içerken en azından o sırada şöyle bir Fabio'nun oyununu izlerken de artık kremlenirim diye düşünüyorum. Zaten göz kremi bir de lifting krem kullanacağım. Çok böyle aşırı bir şey kullanmayacağım. Bugün serum falan istemiyorum.
O aşırı bakım günlerimden birinde değiliz. Aslında makyaj yapmamış olsaydım şu hani yüz yıkama olayına bir girişmezdim. Direkt tonikler, kremlerdim diye düşünüyorum ama makyaj olduğu için çift aşamalı temizliği yapmam gerekti. Ben aşağıya iniyorum ve film izler gibi oyun izlemeye devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlaka yorum yazmayı unutmayın. Siz de böyle büyük yani yetişkin olduğunuz halde çocuksu şeyler yapıyor musunuz? Oyun oynuyorsanız telefondan, bilgisayardan ya da işte PlayStation'dan ya da herhangi bir şeyden hangi oyunu oynuyorsunuz? Bu dünyada yeniyim. Oyun önerebilirsiniz. Ve başka bir vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Perfetto. Cosa c'è qui? Dai dai. Ce ne andiamo. Devi prendere lo zaino. L'ho nascosto ai cancelli esteri. Pensavo saremmo uscite da qui.